Henüz 13 yaşındaydı. Çocukluğu biraz daha parçalandı. Elmas artık bir çocuk değildi. Merhaba, ben program yapımcısı Cansu Dağaltı. Bugün sizi Anadolu'nun sessiz, her şeyin gelenek adı altında örtbas edildiği o tozlu sokaklarına götüreceğim. Bazı hayatlar vardır, kimse görmez, kimse duymaz. Ama o hayatlar bir çocuğun omuzlarında koca bir dünya gibi taşınır. Elmas'ın hikayesi de tam böyle başladı. Henüz 13 yaşındaydı. Hayalleri sadece resim defterinin kenarına çizdiği papatyalar kadardı. Ama o papatyalar daha açmadan kopartılacaktı. Hazırsanız bir çocuğun nasıl mahvedildiğini ve o karanlık gecenin bir ömür boyu süren gölgesini anlatmaya başlıyorum. Bu hikaye sadece Elmas'ın değil, sessizliğe mahkum edilmiş binlerce kadının çığlığıdır. Elmas o sabah her zamanki gibi erkenden kalkmıştı. Kasabanın serin, sabah havası odasına dolarken o günün hayatının en karanlık günü olacağından habersizdi. Mavi önlüğünü özenle ütülemiş, beyaz yakasını takmıştı. Resim dersi vardı o gün ve yaptığı o güzel köy manzarasını, derelerden akan suları, dağların ardındaki o hayali şehri öğretmenine göstermek için sabırsızlanıyordu. Elmas için okul sadece bir eğitim yeri değildi. Kasabanın o boğucu havasından kaçtığı, özgürce hayal kurabildiği tek sığınaktı. Arkadaşlarıyla bahçede ip atlamak, teneffüslerde gizli gizli paylaşılan bisküviler, hepsi onun için dünyanın en büyük hazinesiydi. Tam kapıya yönelmişti ki annesinin o buz gibi titreyen sesini duydu. "Bugün okula gitmeyeceksin Elmas." Elmas önce şaka sandı. Gülümsedi. "Anne, resim dersim var. Öğretmenim resmimi bekliyor," diye söyledi. Ama annesi Meryem'in yüzünde o bildiği şefkat yoktu. Sadece derin, kahredici sessizlik ve suçluluk duygusu vardı. Gözlerini kızından kaçırmak istedi. "Bugün seni istemeye gelecekler kızım," dedi. O an Elmas'ın elindeki okul çantası büyük bir gürültüyle yere düştü. İçindeki kalemler, boyalar, o özenle hazırladığı resim yere saçıldı. O çantanın yere düşüş sesi aslında Elmas'ın çocukluğunun, hayallerinin ve geleceğinin yere çakılış sesiydi. 13 yaşındaki bir çocuk için evlenmek sadece masallarda olan prenseslerin ve prenslerin yaşadığı bir şeydi. Ama o gün Elmas kendi masalının sonuna geldiğini, gerçeğin ise masallardan çok daha acımasız olduğunu anladı. Kasabanın o töre denilen, gelenek denilen görülmez duvarları Elmas'ın üzerine bir kara basan gibi yıkılmıştı. Babası Ahmet Bey borçları karşılığında kızını bir mal gibi pazarlamıştı. Ve bu kararda Elmas'ın ne fikri ne de rızası olmuştu. Düğün hazırlıkları bir hafta sürdü ve o bir hafta Elmas için sanki bir asır gibi geçti. Kasabada davullar çalıyor, zurnalar inliyordu. Herkes hayırlı bir iş, Ahmet Bey kızını baş göz ediyor diyerek babasının elini sıkıyordu. Evin önünde kazanlar kaynıyordu, yemekler pişiyordu. Kimse o evin içindeki odasına kapanmış o küçük kızın sessiz feryadını, hıçkırıklarını duymuyordu. Elmas odasının penceresinden okul yoluna bakan çocukları izliyordu. Sanki başka bir gezegene bakıyormuş gibi hissetti. Artık o çocuklardan biri değildi. O artık bir gelin adayıydı. Kına gecesi geldiğinde Elmas'ı o ağır kırmızı bindallının içine hapsettiler. Kumaşının ağırlığı sanki ruhunu eziyordu. Başına o kırmızı örtüyü örttüklerinde dünya Elmas için tamamen karardı. Kadınlar etrafında dönerek türküler söylüyor, Elmas'ın avucuna kına yakmak için herkes bekliyordu. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar türküsü yankılanırken Elmas gerçekten de o tepenin ardına kaçmak, kaybolmak istiyordu. "Avucunu aç kızım," dediler. Elmas açmadı. O küçücük elini öyle bir sıkmıştı ki tırnakları avucuna batıyordu. Sanki çocukluğunu, o son özgürlük kırıntısını o avucun içinde saklamaya çalışıyordu. Ama bir altın karşılığında yaşlı kadınların sert elleriyle o avuç zorla açıldı.
Kına yakıldı, üzerine o soğuk altın kondu. Elmas o gece aynaya baktığında kendini tanıyamadı. O kırmızı örtünün altındaki gözler artık bir çocuğun meraklı gözleri değildi. Ölüme mahkum edilmiş birinin son bakışlarıydı. Koridordan gelen ağır ayak sesleri, babasının ve o adamın konuşmaları yaklaşan o karanlığın en net habercisiydi. Ve o an geldi. Elmas'ın hayatı boyunca hafızasından silemeyeceği, her hatırladığında bedeninin kasıldığı, ruhunun çekildiği o düğün gecesi. Odanın kapısı kapandığında Elmas sadece 13 yaşındaydı. Odanın içindeki ağır parfüm kokusu ve sigara dumanı gensini yakıyordu. Karşısındaki adam Şaban, 30 yaşlarının ortasında kasabanın zenginlerinden biriydi. Adamın gözlerinde ne bir şefkat, ne bir sevgi, ne de karşısındaki çocuğun korkusuna dair bir acıma vardı. Sadece o korkunç, hayvanca sahiplenme ve güç gösterisi duygusu. Elmas bir köşeye büzülmüş tir tir titriyordu. Gözyaşları yanaklarından süzülürken ben annemi istiyorum, beni anneme götür dedi. Sesi o kadar kısıktı ki kendi bile zor duyuyordu. Ama Şaban'ın cevabı sadece sert bir tokat oldu. Artık senin annen de baban da benim dedi. Sesini kes diye bağırdı. O gece odada yaşananlar bir evlilik değil, bir çocuğun ruhunun ve bedeninin vahşice katledilmesiydi. Şaban öyle acımasız, öyle sert ve öyle haşindi ki Elmas'ın çığlıkları yastığının altında boğulup gitti. Adamın her hareketi Elmas'ın bedeninde ve ruhunda silinmez yaralar açıyordu. Elmas o gece sadece canının yanılışın değil, yetişkinlerin dünyasının ne kadar karanlık ve adaletsiz olduğunu öğrendi. O geceki travma Elmas'ın zihninde donup kalmış bir kare gibiydi. Şaban'ın üzerindeki o ağır, ter kokulu bedeni, kaba ellerinin küçük omuzlarını nasıl sıktığı, nefesinin yüzündeki o yakıcı sıcaklığı. Elmas o anlarda ruhunun bedeninden ayrıldığını hissetti. Sanki tavandan kendine o küçücük, çaresiz kıza bakıyordu. Bu bir kabus ve birazdan uyanacağım. Ama uyanmadı. Her darbede, her sarsıntıda çocukluğu biraz daha parçalandı. O geceki o iğrenç fiziksel acı zamanla geçecekti belki ama ruhundaki o kirletilmişlik hissi bir ömür boyu çıkmayacak bir leke gibi kalacaktı. Kendi babasının onu bu adama teslim edişini düşündükçe içindeki o son güven duygusu da yok olup gitti. Sabah güneş doğduğunda Elmas artık bir çocuk değildi. O bir gecede 10 yıl yaşlanmış, ruhu paramparça edilmiş, bedeni morluklar içinde kalmış bir kadındı artık. Aynadaki aksine baktığında o küçük kızın çoktan öldürüldüğünü gördü. Aylar geçti. Elmas o evin içinde bir gölge gibi yaşamaya başladı. Artık ne resim çiziyor, ne ip atlıyor, ne de sokağa çıkıyordu. Şaban'ın baskısı ve şiddeti altında her gün biraz daha soluyordu. Yemek yapıyor, temizlik yapıyor, bir yandan da bitmek bilmeyen o ağır ev işleriyle boğuşuyordu. 14 yaşına bastığında karnındaki o ağır yükle birlikte hastaneye götürüldü. Ve kucağına bir bebek verildi. Adını Bahar koydular. Elmas kızını ilk kez kucağına aldığında ortaya çıkan görüntü bir annenin değil, iki çocuğun dramatik bir fotoğrafı gibiydi. Kucağındaki bebek, Elmas'ın kendi oyuncak bebeklerinden bile daha küçüktü sanki. Elmas Bahar'ın yüzüne her baktığında kendi yarım kalan çocukluğunu, çalınan geleceğini görüyordu. Bahar'ın o masum bakışları, Elmas'ın içindeki o sönmek üzere olan umudu da yeniden alevlendirdi. Kendi yaşadığı o cehennemi Bahar'a yaşatmamaya yemin etti. Bahar büyüdükçe Elmas ona bir söz verdi. Benim yaşadıklarımı sen yaşamayacaksın Bahar. Senin çocukluğun yarım kalmayacak dedi. Senin hayallerin bir oda kapısının ardında boğulmayacak. Bahar'ı her türlü kötülükten sakınmak için üzerine titriyordu. Onu okula gönderdiğinde sırtına o pembe çantayı taktığında sanki kendi yarım kalan eğitimini, kendi gidemediği o resim derslerini tamamlıyormuş gibi hissediyordu. Ama hayat Elmas'ta en ağır sınavını henüz vermemişti. Kötülük Elmas'ın her gün aynı sofraya oturduğu,
kocam dediği ama aslında celladı olan o adamın kılığında eve çoktan sızmıştı. Bahar 12 yaşına geldiğinde evin içindeki hava aniden bıçakla kesilir gibi ağırlaştı. Bahar'ın o neşeli kahkahaları kesildi. Gözlerindeki o hayat dolu ışık bir anda söndü. Elmas bu bakışları çok iyi tanıyordu. Bu ruhu çalınan, korkuyla nefes alan bir çocuğun bakışıydı. Kendi çocukluğundan kalma o tanıdık acı Elmas'ın midesine bir yumruk gibi oturdu. Şaban Elmas'a yaptığı o zulmü şimdi de kendi öz kızına Bahar'a yapmaya başlamıştı. Önce sevgi maskesi altında yapılan o rahatsız edici davranışlar, dokunuşlar, sonra gece yarısı Bahar'ın odasından gelen o boğuk sesler. Şaban bir babanın evladına yapabileceği en büyük ihaneti yapıyordu. Bahar günlerce, haftalarca sustu. Annene bir kelime bile söylersen onu öldürürüm. Seni de sokağa atarım demişti. Bahar annesini korumak için kendi cehenneminde sessizce yanmayı seçti. Ama bu sessizlik Bahar'ın ruhunu içeriden kemiriyordu. Her gece o kapı kolunun dönme sesini beklemek, o iğrenç nefesi ensesinde hissetmek Bahar'ı yaşayan bir ölüye çevirmişti. Kendini suçluyordu. Ben ne yaptım da babam bunları bana yapıyor diye. Çocuk aklıyla bu iğrençliğin sorumluluğunu kendi omuzlarına alıyordu. Aynaya baktığında kendine tükürmek istiyordu. Okulda arkadaşlarının gülüşleri ona birer küfür gibi geliyordu. Onlar temiz, ben kirliyim diyordu içinde. Bu suçluluk duygusu istismarın en sinsi ve en ağır tarafıydı. Bahar artık sadece fiziksel bir saldırıya değil, ruhsal bir imhaya maruz kalıyordu. Elmas defalarca sordu, kızım neyin var, neden böyle oldum diye. Ama Bahar sadece ağlıyor ve susuyordu. Elmas'ın içindeki şüphe bir çığ gibi büyüyordu. Bir gece Şaban'ı Bahar'ın odasına girdiğini görünce o korkunç gerçekle yüzleşti. Ama Bahar o gece değil, bir sonraki gün artık o yük küçük kalbe sığmadığında annesinin dizlerine kapandı. Hıçkırıklar içinde, kelimelerin boğazına düğümlendiği o anlarda her şeyi bir anlattı. Şaban'ın ona yaptıklarını, o karanlık odadaki o iğrenç dokunuşları, seni sevdiğim için yapıyorum yalanlarını. Elmas'ın dünyası o an bir kez daha, bu sefer çok daha şiddetli bir şekilde yıkıldı. Kendi çocukluğu elinden alınmıştı. Şimdi ise canından olanın, Bahar'ın hayatı parçalanıyordu. Ama Elmas bu kez 13 yaşındaki çaresiz bir kız değildi. O gece bir annenin aslan gibi doğrulduğu, tüm dünyayı yakmayı göze aldığı geceydi. Elmas o gece ağlamadı. Gözyaşlarını bir sonraki hayatı için sakladı. Sadece tek bir valiz hazırladı. İçine Bahar'ın birkaç parça kıyafetini, kendi resim defterlerinden kalan o son kağıdı ve Bahar'ın yarım kalan hayallerini koydu. Şaban o gece sızıp kaldığında Elmas ve Bahar sessizce evden çıktılar. Kasabın o karanlık sokaklarından arkalarına bile bakmadan koştular. Bir kuruşu, gidecek bir yeri, bir desteği olmadan sadece evladını o cehennemden çekip alma hırsıyla yollara düştü Elmas. Bir annenin hiçbir desteği olmadan evladını o karanlıktan çekip alması sadece bir davranış değil, bir kahramanlık destanıydı. Başka bir şehirde kimsenin onları tanımadığı isimsiz sokaklarda yeni bir hayat kurdular. Elmas gündüzleri temizliğe gitti. Geceleri tekstil atölyelerinde sabahladı. Elleri nasıl tuttu. Beli büküldü ama Bahar'ı okuttu. Bahar bugün kendi ayakları üzerinde duran, özgür ve başarılı bir kadın. Elmas kızını kurtarmıştı, evet. Onu o karanlık kuyudan çekip çıkarmıştı. Ama bu hikayenin sonu tam olarak mutlu bitmedi. Bahar kurtulmuştu ama o iğrenç adam, o suçlu baba yaptıklarının hesabını hiçbir zaman mahkeme önünde vermedi. Elmas kızını o travmatik mahkeme süreçlerinden uzak tutmak, onu bir kez daha o iğrenç olayları anlatmaya zorlamamak
ve Şaban'ın kasabadaki gücünden korktuğu için şikayetçi olmamıştı. Kızını kurtarma pahasına adaleti feda etmişti. O adam bugün hala o kasabada hiçbir şey olmamış gibi belki de başka hayatları karartarak yaşıyor. Adalet o karanlık odanın kapısında asılı kaldı. Bugün Elmas ve Bahar'ın hikayesinde bir annenin sarsılmaz gücüne ve bir çocuğun yeniden doğuşuna tanıklık ettiniz. Elmas kendi çocukluğunu kaybetti o yolda. Kızının çocukluğunu kurtarmak için dünyayı karşısına aldı. Bu bir kadının verebileceği en büyük mücadeledir. Ama şunu unutmamalıyız. Kötülük cezasız kaldığı sürece başka hayatları karartmaya devam eder. Biz kayıp hayatlar olarak baharlar ve elmaslar için sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Hiçbir çocuk baba kelimesinden korkmamalı. Hiçbir anne evladını kurtarmakla adaleti aramak arasında bir seçim yapmak zorunda kalmamalı. Sessizlik suçun en büyük ortağıdır. Lütfen çocuklarınızın gözlerindeki o sönen ışığı fark edin. Çocuklarla konuşun ve onlara gerçekten güvenli bir liman olun. Unutmayın, bir çocuğun çocukluğu tüm dünyanın geleceğidir. Bir sonraki hikayede adaletin yerini bulduğu bir dünyada buluşmak ümidiyle.